Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim. Vücudumuz aslında her an, her saniye mikroskobik bir savaş alanı gibi. Peki doktorlar bu görünmez düşmanları, yani virüsleri, bakterileri nasıl görüyor? Savunma hatlarımızı, yani bağışıklık sistemimizi nasıl analiz ediyorlar? İşte bu devasa soruların cevabı modern immünolojinin aslında 3 temel testinde gizli. Yani asıl mesele şu, bağışıklık sistemimizin o mikroskobik dünyasını nasıl görünür hale getirebiliriz? Çünkü bakın bir doktorun karşısındaki hastaya bu bir enfeksiyon mu yoksa bir alerji mi, belki de bir kanser diyebilmesi, yani net bir tanı koyabilmesi tamamen o an bağışıklık sisteminin bir nevi anlık fotoğrafını çekebilmesine bağlı. Neyse ki bilim bu konuda çaresiz değil. Bize bu mikroskobik dünyayı anlamamız için 3 tane inanılmaz güçlü araç sunuyor. Bu araçlar adeta bağışıklık sistemimizin dilini tercüme etmemizi sağlıyor. İşte bugün bu dilin alfabesini yani A'sını B'sini oluşturan bu 3 temel testi mercek altına alacağız ve bize neler anlattıklarına hep birlikte bakacağız. Ve işte karşınızda modern immünolojiyi adeta ayakta tutan 3 temel sütun. Birincisi proteinleri ölçen ELISA, ikincisi hücreleri tek tek sayıp kimliklerini belirleyen flow sitometri ve üçüncüsü genetik kodun en derinine inen PCR. Bu üçü inanın bana klinik immünolojinin bel kemiğini oluşturuyor. O zaman hadi lafı uzatmadan ilk sütunumuza yani ELISA'ya dalalım. Nedir bu ELISA? Vücudumuzda dolaşan o gözle göremediğimiz proteinleri yani antikorları ve antijenleri ölçmek için kullanılan altın standart yöntem. ELISA'nın çalışma prensibi aslında inanılmaz zarif. İki tane temel fikre dayanıyor. Birincisi şu: bağışıklık sistemimizdeki her bir antikor, tıpkı bir anahtarın sadece ve sadece kendi kilidini açması gibi yalnızca belirli bir hedefi, yani bir antijeni tanır. Bu, spesifik bağlanma dediğimiz şey. İkincisi ise işte bu anahtar kilit buluşmasını bizim görebileceğimiz bir sinyale, ki bu genelde bir renk değişimidir, dönüştüren bir enzim kullanılması. Peki bu süreç pratikte nasıl işliyor? Şöyle bir hayal edelim. Önce laboratuvarda küçük bir plakanın yüzeyini aradığımız hedefi yakalamak için bir çeşit yem ile kaplıyoruz. Sonra hastadan alınan kan serumunu bu plakanın üzerine ekliyoruz. Eğer hastanın kanında aradığımız antikor varsa ne olacak? Gelip o yeme yapışacak. Üçüncü adımda bu yapıya bağlanan ve üzerinde bir enzim taşıyan ikinci bir antikor daha ekliyoruz. Bu da bir nevi etiketleme gibi. Ve son olarak bu enzimi aktive edecek bir madde, yani substrat eklediğimizde bir renk ortaya çıkıyor. Bütün olay bu. Ve işte en kritik noktada tam olarak burası. Bu test bize sadece evet bu antikor var ya da hayır yok demez. Çok daha fazlasını söyler. Ortaya çıkan rengin yoğunluğu, yani ne kadar koyu olduğu, aradığımız o proteinin miktarıyla birebir doğru orantılıdır. Yani renk ne kadar koyuysa o madde o kadar çok demektir. İşte bu yüzden ELISA'ya kantitatif, yani miktar belirten bir test diyoruz. Bize net rakamlar verir. Peki, bu teknoloji klinikte ne işe yarıyor? Aslında aklınıza gelebilecek bir sürü temel tanıda kullanılıyor. Mesela HIV enfeksiyonunu taramak için antikor ararken, hepatit B virüsünün varlığını kanıtlamak için onun bir parçasını, yani yüzey antijenini ararken, romatizmal hastalıklarda vücuttaki iltihabın seviyesini gösteren sitokinleri ölçerken ya da lupus gibi otoimmün hastalıkları tararken, hepsinin temelinde işte bu ELISA tekniği yatıyor. Tamam, proteinleri nasıl ölçeceğimizi öğrendik. Peki ya işin saha kısmına, yani bağışıklık ordusunun askerlerine, hücrelerin kendisine gelirsek? Milyarlarca hücre var kanımızda. İşte şimdi ikinci sütunumuza, flow sitometriye geçiyoruz. Bu teknoloji, kanımızdaki o milyarlarca hücreyi tek tek, evet yanlış duymadınız, tek tek sıraya dizip saymamızı ve kimliklerini belirlememizi sağlayan inanılmaz bir yöntem. Flow sitometrinin amacı aslında çok temel sorulara cevap vermek. Bu hücre kim? Ne iş yapar? Hangi alt gruba ait? Ve en önemlisi bunlardan kaç tane var? Yani kanımızdaki o kalabalığın içinde bu bir T hücresi mi yoksa bir B hücresi mi diye soruyor. Eğer T hücresi ise bu bir yardımcı T hücresi mi yoksa bir katil T hücresi mi? Bu soruları saniyede binlerce hücre için inanılmaz bir hız ve hassasiyetle cevaplıyor. Düşünün ki bu sistem, hücreler için bir tür nüfus sayım ve kimlik tespit makinesi. Şöyle çalışıyor, hücreler bir sıvı içinde tek sıra halinde tıpkı bir geçit törenindeymiş gibi bir lazer ışınının önünden geçiriliyor.
Lazer her bir hücreye çarptığında ışığın saçılma şekli bize o hücrenin büyüklüğü ve iç yapısının ne kadar karmaşık olduğu hakkında bir fikir veriyor. Ama asıl sihirli kısım şu, biz bu hücrelerin üzerine önceden farklı renklerde parlayan özel antikorlar yapıştırıyoruz. Bu antikorlar hücrelerin yüzeyindeki CD dediğimiz kimlik kartlarına yapışıyor. Lazer de bu renkleri okuyarak, aha bu bir CD4T hücresi diyor. Peki bu teknolojiyle neler yapabiliyoruz? Potansiyeli gerçekten muazzam. Örneğin HIV hastalarında bağışıklık sisteminin ne durumda olduğunu anlamak için en kritik hücre olan CD4T hücrelerini sayıyoruz. Lösemi ve lenfoma gibi kan kanserlerinin tam olarak hangi tip hücreden kaynaklandığını, yani fenotipini belirliyoruz. Bu tedavi için hayati önem taşıyor. Hatta balon çocuk hastalığı olarak da bilinen SCID gibi çok nadir genetik bağışıklık yetmezliklerini teşhis edebiliyoruz. Evet, proteinleri ölçtük, hücreleri saydık ve kimliklerini belirledik. Şimdi sırada ne var? En derine inmek. Yani hayatın kodunun yazıldığı o mikroskobik dünyaya, genetik materyale inmek. Geldik üçüncü ve son sütunumuza. Adeta genetik bir fotokopya makinesi gibi çalışan ve tıpta devrim yaratan teknik, yani PCR. PCR'ın temel amacı aslında tek bir cümlede özetlenebilir. Görünmezi görünür kılmak. Nasıl mı? Şöyle ki, bir kan örneğinde aradığımız şeyden, mesela bir virüsün genetik materyalinden belki sadece 1-2 tane vardır. İşte PCR o 1-2 kopyayı alıp milyonlarca hatta milyarlarca kez çoğaltıyor. Yani samanda iğne aramak yerine iğnenin kendisini bir saman yığınına dönüştürüyor. Peki bu genetik fotokopi makinesi nasıl çalışıyor? Aslında temelinde ısı döngüleri var. Makine önce sıcaklığı yükselterek DNA'nın iki zincirini birbirinden ayırıyor. Sonra sıcaklığı düşürüyor. Bu sayede primer dediğimiz küçük başlangıç parçaları kopyalanacak hedefe yapışıyor. Son olarak da bir enzim devreye girip bu zincirleri kopyalıyor. Peki ya COVID ya da HIV gibi genetik materyali RNA olan virüsler? İşte orada devreye RT-PCR giriyor. RT yani Reverse Transcriptase kısmı önce RNA'yı DNA'ya çeviren bir enzim kullanıyor. RNA bir kere DNA'ya dönüştürüldükten sonra da standart PCR işlemiyle çoğaltılıyor. İşte bu inanılmaz hassasiyeti sayesinde PCR, klinikte çok güçlü bir silah. HIV ya da hepatit B gibi kronik enfeksiyonlarda virüsün kandaki miktarını, yani viral yükü ölçmek için kullanıyoruz. Bu, tedavinin işe yarayıp yaramadığını anlamanın en iyi yolu. COVID-19 veya tüberküloz gibi enfeksiyonların en erken evrede kesin tanısını koymamızı sağlıyor. Bununla da kalmıyor, kansere yol açabilen genetik mutasyonları saptayabiliyor ve hatta kanser tedavisi sonrası vücutta kalmış olabilecek tek tük kanser hücrelerini bile tespit edebiliyor. Evet, böylece 3 temel taşı da tek tek incelemiş olduk. Proteinleri ölçen ELISA, hücreleri sayan flow sitometre ve genetik kodu çoğaltan PCR. Şimdi en önemli kısma geldik. Bu 3 test tek başlarına çok güçlüler, evet. Ama asıl sihir bu üçünün bir araya gelerek doktorlara nasıl bütüncül bir resim sunduğunda ortaya çıkıyor. İşte bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Bakın, ELISA bize antikor ve antijenlerin yani proteinlerin miktarını söylüyor. Flow sitometri hücre tiplerini ve oranlarını yani ordunun durumunu gösteriyor. PCR ise genetik materyalin varlığını ve miktarını yani düşmanın parmak izini ortaya koyuyor. Gördüğünüz gibi her biri yapbozun farklı bir parçasını tamamlıyor ve bir araya geldiklerinde hastalığın tam resmini görmemizi sağlıyorlar. Mesela artık bir laboratuvar raporunda anti-HBs ELISA pozitif gibi bir ifade gördüğünüzde bu sizin için anlamsız bir kod olmayacak. Artık biliyorsunuz ki bu, o kişinin kanında hepatit B virüsüne karşı koruyucu antikorların bulunduğunu ve bu proteinlerin miktarının ELISA tekniğiyle ölçüldüğünü ifade ediyor. Ya da bir doktor, CD4 sayısını flow ile ölçtük dediğinde, artık bu cümlenin arkasındaki o muhteşem teknolojiyi hayal edebileceksiniz. HIV takibinde bağışıklık sisteminin gücünü gösteren o kritik T hücrelerinin lazer ışınlarının önünden tek tek geçirilerek sayıldığını bileceksiniz. Ve son olarak HIV-RNA PCR'ı yüksek dendiğinde bu da artık sizin için çok net bir anlama sahip. Bu, virüsün genetik materyalinin yani RNA'sının o genetik fotokopi makinesiyle çoğaltılarak ölçüldüğünü ve hastanın kanında yüksek miktarda aktif virüs bulunduğunu gösteriyor. Yani toparlayacak olursak asıl mesele şu, bu 3 testi yani ELISA'yı, flow sitometriyi ve PCR'ı anladığınızda aslında klinik immünolojinin
temel dilini öğrenmiş oluyorsunuz. Artık duyduğunuz o laboratuvar sonuçları, o tıbbi terimler sizin için sadece anlamsız kelimeler yığını değil, arkasında yatan biyolojiyi ve teknolojiyi anladığınız anlamlı ve güçlü bilgilere dönüşüyor. Ve bitirirken sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir an için düşünün, bu temel testler hiç olmasaydı, modern tıp bugün neye benzerdi? Enfeksiyon hastalıklarını, kanseri, bağışıklık yetmezliklerini nasıl bu kadar hassas bir şekilde teşhis edip tedavisini takip edebilirdik? Sanırım bu soru, bu üç teknolojinin modern tıptaki vazgeçilmez yerini anlamak için en iyi yol. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.